Ruhumun masum yüzüme damlayan simsiyah günahlar, gün geçtikçe o masumluğumu alıp götürüyorlardı. Eskisi gibi değildim, olamazdım da. Yaşadıklarım çok ağırdı. Babam omuzlarıma hiçbir zaman tam anlamıyla taşıyamayacağım bir yük bırakmıştı. Bunları düşünürken bakışlarım kendi bedeninde olan ve minderin üzerinde duran Zebran'a kaydı. Mustafa Hoca yarasını iyileştirmek için birçok şey yapmıştı ve geriye sadece kendine gelmesini beklemek kalıyordu. Onu öldürebilirdim. Ölmesine izin verebilirdim ama içimdeki bir ses çığlık çığlığa sen katil değilsin, olamazsın diye vicdanımı yoklamış ve kazanmıştı. Ona güvenmiyordum, güvenmeyecektim de. Fakat onsuz da hiçbir şey yapamayacağımı biliyordum. Kabilesinin padişahı ve benim yardımcımdı. Ve ben düşmanlarıma rağmen hüddam olmuştum. Eskisinden daha da çok tehlikeliydim. Beni ancak Zebran koruyabilirdi. Zebran uyandıktan sonra ailemin yanına geri dönecektim ve eski hayatıma devam edecektim. Bir yandan da hüddamlığı tam anlamıyla öğrenecek, bana gelen insanlara yardım edecektim. Salonun kapısı açıldı ve kara çarşaflı, zifiri gece gözlü bir kadın elindeki tepsiyi önüme bırakıp gitti. Günlerdir sadece ekmek ve su ile beslendim. Artık düzgün şeyler yemen lazım kızım dedi. Tepsisinin içinde birçok yemek çeşidiyle doluydu. Spagetti makarna, et kavurma, salata, patates kızartması. Her ne kadar yemek istemesem de midem artık isyan bayrağını çektiği için tepsiden çatalı alıp tam spagetti makarnaya batırmıştım ki makarna birden 40 ayak böceğine, et kavurma hamam böceklerine dönüşürken patates kızartması erkeklerin cinsel organlarının kızartılmış haline dönüşmüştü. Ama en kötüsü salataydı. Resmen kanlı ve dışkılı bağırsakların içinde iğrenç böcekler dolaşıyordu. Korkuyla çığlık atıp ayağa kalktım ve Mustafa Hoca'nın arkasına saklandım. Sadece gözleri gözüken siyah çarşaflı kadın tepsi alıp odadan çıkarken bulanan mideme inat kusmamak için kendimle savaşıyordum. Bedenim tir tir titrerken Mustafa Hoca beni kollarımdan tutup sakin olmamı telkin ederek yanıma oturdu ve sürahiden bir bardak su doldurup bardağı elime verdi. Ama biraz önce yaşadıklarımdan sonra bardaktaki sıvının gerçekten su olup olmadığından emin olamamıştım. Biraz önce o tepsiyi getiren cinler seni Zebran'dan kıskandığı için böyle bir şey yaptı. Kabilesindeki dişi cinler Zebran'a çok düşkündür. Bana ne Zebran'dan, kıskanmalarını gerektirecek bir durum yok ortada. Sana göre yok kızım. Zebran'ın en yakını sensin. O artık senin sağ kolun, sırdaşın, tıpkı babanda olduğu gibi. O sadece hapsolduğum bu dünyada beni esir eden gardiyanımdan başka hiçbir şey değildi. Olmayacaktı da. Mustafa Hoca gözlerime şefkatle bakıp eliyle omzuma birkaç kere sıvazladı. Seni anlıyorum kızım. Aniden hiç bilmediğim bir dünyada buldun kendini. Babanın esas yüzünü öğrendim. Hayatından, hayallerinden, umutlarından vazgeçtin. Ama sen olmasaydın bu cin kabilesi sahipsiz kalacaktı. İlk başta her şey zor gelecek ama zamanla sen de alışacaksın. Hüddamlık babandan geliyor, kanında var. Bunu sen de hissedeceksin. Ailem ve Murat aklıma gelmişti. Vardık gözlerimdeki yaşları tutamamıştım. Ailemin nişanlımı çok özledim. Artık evime gitmek istiyorum. Babam nasıl yaptıysa ben de öyle hikkamlık yapabilirim. En başından itibaren anlaşma şartım buydu kızım. Merak etme, sen sözünü tuttun, biz de sözümüzü tutacağız. Ailenin yanına gideceksin. Zebra'nın gücü artık senin üçüncü gözünle görünmez bir enerjiyle bağlı. İyileşmesi için yanında durman gerekiyor. Ardından kabiledeki cinlerin ve dostumuz olan cin padişahları gelecek ve hükümranlığını ilan edeceğiz. Sonrasında Günas seni evine götürecek. Günas değil, başka bir cin götürsün. Onu istemiyorum. Mustafa Hoca nedenini sormadan kabul etti. Ve ben de elimdeki bardaktaki sudan birkaç yudum içip bardağı yanıma bıraktım ve bakışlarımı duvarda asılı duran gaz lambasının üzerine çevirip izlemeye başladım. Ne kadar zaman geçti bilmiyordum. Günas'ın geldiğini bile fark etmeyecek kadar dalgındım. Zebra'nın tok sesiyle yerimden sıçrayarak kendime geldim. Uyanmıştı ve gayet iyi gözüküyordu. Umursamazca bakışlarımı ondan çekerken o yine ateş ocağının kılığına girmişti. Bu neden yapıyordu anlamıyordum. Kendi bedeninde görmemden rahatsız mı oluyordu? Aklımdaki bu düşünceleri def edip Mustafa Hoca'ya döndüm. Zebran da iyi olduğuna göre artık ne gerekiyorsa yapalım ve beni evime götürün. Kabiledeki cinlerin haberci olarak gönderildi. Yarım saat sonra başlayacak. Haydi sen gel hazırlanalım. Günas'ın sözleriyle hiçbir şey demeden ayağa kalktım ve onu takip ettim. Karşıdaki odaya girdiğimizde döşeğin üzerinde duran simsiyah ve uzun tüyden elbiseyi işaret etti. Bunu giyeceksin. Gözlerini mühürlüyorum. Giydiğimde haber verirsin. Ona hiçbir şey söylemeden elbiseyi ve siyah ayakkabıları giydim. Giyindim Günas. Yanımda olmasını bile istemiyordum. Ona karşı ani bir nefret duygusu beslemeye başlamıştım. Bunda tabii ki garip ve beni kuşkulandıran davranışlarının etkisi büyüktü. Arkamdan ne işler çevirdiğini ailemin yanına gittiğinde öğrenecektim.
Eğer ki içimdeki bu şüphe doğruysa işte o zaman ona gücünü gösterecektim. Birlikte odadan çıktığımızda Mustafa Hoca elinde tuttuğu kolyeyi boynuma takıp birkaç İbranice söz söyleyip elimden tutarak beni evden çıkardı. Evin bahçesinde gördüğüm kalabalık ile neredeyse ağzım açık kalacaktı. Sayısını bile tahmin edemediğim için belki de daha birçok varlık toplanmış beni bekliyorlardı. Mustafa Hoca kulağıma eğilip topluluğun önündeki tahtlarda oturan birbirinden korkunç cinleri bana tanıtmaya başladı. Mihres, Amir, Ammar, Anzap, Erva kabilelerin padişahlarının isimlerini duyduğumda içimde oluşan korkuya engel olamadım. Bu cin kabilelerinin isimlerini hep korku filmlerinde duyardım ve çok tehlikeli kabileler olduklarını biliyordum. Başıma büyük bir dert almamak için hal ve hareketlerimde daha dikkatli olmaya gayret edecektim. Zebran da bir cin kabilesinin padişahı olduğu halde ona ayrılan tahta oturmamış, kabilesinin en önünde kendi bedeniyle bana bakıyordu. Mustafa Hoca beni mumlardan yapılan bir dairenin ortasına getirdi. Bu mumların tılsımlı olduğunu sonradan öğrenecektim. Elimdeki siyah kuş tüyünden kalem ile bedenime görünmez tılsımlar çizmeye ve büyülü sözleri okumaya başladı. Cin kabilem ise bu ritüellerde üzerine düşen görevi yerine getirmek için bazı sözler söylüyor, her sözde kendilerini bana daha da çok bağlıyorlardı. Mustafa Hoca'nın talimatıyla gözlerimi kapatıp kollarımı iki yana açarak kabilemin enerjisinin göğsümde ve üçüncü gözümde olduğunu düşünüp tüm enerjimi bu iki çakrama yönlendirdim. Önce hissettiğim soğukluk ile buz kestim, ardından göğsümde yanan ateş ile kavruldum. Bedenim bu gücün karşısında titrese de cin padişahlarının karşısında güçlü durmaya gayret ediyordum. Bu işlemin ardından Zebran yanıma geldi ve kabilesiyle beni hükümdar olarak kabul ettiklerini söyleyip parmağındaki lav gibi kaynayan kanını önce alnımın ortasına yani üçüncü gözüme ardından da kalbimin ortasına sürdü. Canım çığlık atabileceğim kadar çok yansa da kan garip bir şekilde alıp doğum lekesi gibi tenime işledi ve acısı aniden yok oldu. İçimde hissettiğim gücü enerjiyi daha da arttırdı. Artık cinlerimin gücünü de içinde barındırıyordum ve bu beni daha da cesaretlendirdi. Artık her şeyin bittiğini sanarken güneş elinde siyah mumlarla bezeli bir kına tabağıyla yanıma geldi. Önce Mustafa Hoca Zebra'nın parmağına garip kelimeler söyleyerek kına sürdü. Ardından Zebran da bana aynı sözleri söyleyerek sol avucumun içine kına sürmeye başladı. Mustafa Hoca Zebra'nın uyumasını beklerken bana ritüeli anlatmıştı ama böyle bir şeyin olduğunu söylememişti. İçimde garip bir huzursuzluk oluşurken elimi çekmek istedim ama Zebran buna izin vermedi. Mustafa Hoca beni anlamış olacak ki kulağıma eğilip kızım bu ritüelleri cin padişahları istedi. Kınanın içinde kendilerinden güç katıp seni ve Zebran'ı daha da güçlü kılmak istediler. Şimdi sana soru soracağım ve 3 defa kabul edeceksin. Zebran da aynı şeyi yaptığında bu güç bedeninize ve ruhunuza işlemiş olacak. Söylediklerine inanmasam da elimden hiçbir şey gelmediği için inanıyor gibi yapmaktan başka bir çarem kalmamıştı. Mustafa Hoca İbranice sözlerinin ardından gözlerimin içine baktı ve 3 defa kabul ettim. Aynı şeyi Zebran da yaptı. Ritüel tamamen tamamlanmış oldu. Zebran beni elimden tutarak yan yana iki sandalyenin olduğu masaya doğru resmen sürüklemeye başladığında ona karşı gelmeden yürüdüm ve sandalyelerden birine oturdum. Neden kendi tahtına değil de yanımda oturuyordu? Neden gözlerini bir an olsun benden çekmiyordu? Bu son yaptıkları kına ritüeliyle bana ne yapmışlardı? Ben neyi kabul etmiştim? Aklımdaki bu düşüncelerle boğuşurken tılsımlı mumlar bir söndü ve orta alana büyük bir ateş yakıldı. Cinler kendi aralarında konuşup eğlenirken din padişahları artık gideceklerini söyleyip bizi tebrik ettiler ve tahtlarından kalkıp aniden yok olup gittiler. Zebra'nın bakışları artık beni o kadar rahatsız etmişti ki dayanamayıp gözlerimle o kızıl gözlerine meydan okuyarak bakıp ayağa kalktım. Yeter artık tören bitti. Hükümdarınız oldum ve size verdiğim sözü tuttum. Şimdi sıra sizde. Beni evime, ailemin yanına götürün. Zebra'nın yüzünde oluşan sinsi gülümseme sinirlerimi alt üst ederken avucunun içindeki siyah taşlı yüzüğü sağ elimin yüzük parmağına taktı. Ne yapıyorsun sen Zebran? İyice saçmaladın artık. Bu yüzük dene. Yüzüğü parmağından çıkaracakken Zebran ellerimi sıkıca tuttu ve buna izin vermedi. O pis bedenini bedenimle neredeyse hiç boşluk kalmayacak kadar yakınlaştırdı. Şimdi beni iyi dinle Ebrar. Bunu sana sadece bir defa söyleyeceğim. Biraz önce yapılan kına ritüeliyle evlendik. Sen artık benim karımsın. Ve ben istemediğim sürece artık hiçbir yere gidemezsin. Duyduğum sözlerle başımdan aşağı kaynar sular döküldüğünü sandım. Ne saçmalıyordu bu böyle. Ne evlenmesinden bahsediyorsun? Yalan söylüyordu. Evet, yalan söylüyordu. Bunun başka bir açıklaması olamazdı. Birkaç adım geriye gidip parmağımdaki yüzüğü çıkarmaya çalıştım ama olmadı. Sol avucuma yakılan kınayı tırnaklarımla kanata kanata kazısam da artık çok geçti. Kına çoktan tutmuştu ve avucumun içinde kısıldığı bana gerçeği haykırıyordu.
Boğazımdan kopan bir hıçkırık ile yanaklarımdan akan gözyaşlarımla başımı sağa sola sallayıp inkar ediyordum ama biliyordum. Çabam boşunaydı. Kabilemdeki cinler başta olmak üzere burada bulunan tüm cinler bunun olacağını biliyordu. Mustafa Hoca bana yalan söylemişti. Beni büyük bir oyuna getirmişti. Gözlerim korku telaşla bana bakan Mustafa Hoca'yı bulduğunda hızla ona doğru koşup yakalarından tutarak yaşlı gözlerimle gözlerinin içine bakıp nefretimi haykırdım. Sen bana nasıl oyun oynarsın? Mahvedeceğim, seni mahvedeceğim hoca. Eğer beni şimdi evime geri göndermezsen sana azapların en büyüğünü yaşatacağım. Öyle sinirlenmiştim ki başım dönmeye, gözlerim kararmaya başlamıştı. Ayakta durmakta bile güçlük çekiyordum. Mustafa Hoca'nın yakalarına yapışıp hesap sorarken artık iplerim kopmuştu. Nasıl bir oyunun içine soktunuz beni, Allah'ın belaları, benden ne istiyorsunuz diye haykırıyorken çığlıklarım yeri göğü inletiyor, delip geçiyordu. Birden Zebran arkamdan yaklaşıp kollarıyla bedenimi sardı ve bağırarak sözler okumaya başladı. Erzümmel ilmihal hak. Bedenim uyuşmaya başlamıştı. Tatlı bir uyku kollarını açıp beni çağırıyorken daha fazla ona karşı koyamadım ve Zebra'nın kollarına yığılıp kaldım. Gece örtüyordu tüm günahları, söylenmeyen sırları, gizlice yapılan planları ve çığlıklara sahur oluyordu. Dolunay bile kana bürünüyordu. Kötülük tüm güzelliklerin katili oluyordu ve her son yepyeni bir başlangıcı doğuruyordu. Ya da nazarında yatan günahlarla bezenmiş bir laneti. Kolları arasında baygın yatan kadına endişeyle bakarken kalabalığın arasından sıyrılıp yeni evine doğru ilerlemeye devam etti. Mustafa Hoca'nın evinin yanındaki 3 katlı metruk ahşap evin kapısından içeriye girip sonra arkalarından gelen Günas'a gelmemesini söyleyip kapıyı kapattı. Yarısı kırıp ahşap merdivenlerden yukarı kata çıkıp karşısında siyah kapılı odaya girip Ebrar'ı 2 kişilik yatağa yatırdı. Üzerindeki siyah elbisenin eteklerinin kıvrılmış süt gibi beyaz teni gözlerinin önüne serilmişti. Bu iştahını daha da arttırırken öncelikle onun iyi olup olmadığına emin olmak için elini sol göğsünün üzerine koydu ve gerekli sözleri okumaya başladı. Enerjisi Ebrar'ın tüm bedeninde gezinirken sadece sinir krizi geçirip bayıldığı kanısına vardı ve rahat bir nefes alıp Ateş Ocağı'nın bedenine bürünerek üstündeki kıyafetleri çıkarıp altında bir boxer ile Ebrar'ın yanına uzanıp battaniyeyi üzerlerine örttü. Güneş dahil hiçbir cinin girmesin diye düğünden önce odanın ve evin dört bir yanını mühürlemişti. Hiç kimse seslerini duyamaz, pencereden onları göremezdi. Ebrar hafif kıpırdansa da uyanmadı. Zebran gözlerini bedeninde iştahla gezdirirken elleriyle elbisenin eteklerinin altına sokup Ebrar'ın bedeninde gezdirmeye başladı. Kokusu baştan çıkarıcıydı. Ellerinin altındaki sıcaklık ile onu her geçen saniye daha da artan bir tutkuyla istiyordu. Eli göğüslerine geldiğinde böyle olmayacağını anladı. Daha fazla dayanamayacaktı. Yavaşça önce Ebrar'ın üzerindeki elbiseyi ve iç çamaşırlarını çıkardı. Kendi üzerinde kalan son parçayı da çıkarıp ona zarar vermeden üstüne çıktı. Rızasının olup olmaması umurunda bile değildi. Bu gece bu işin olması gerekiyordu ve olacaktı da. Baygın olması ise işine gelmişti. En azından işini zorlaştırmayacaktı. Ve Ebrar artık her şeyiyle kendisinin karısınındı. Yıllardır kurduğu o hayali yaşıyordu. Uğruna yaptığı ne varsa değmişti. İşte başarmıştı. Uzun bir süre Ebrar'ın ve bedeninin zevkini sürdü. Yorgunlukla geri yatağa yattığında enerjisi tükendiği için kendi bedenine geri dönmek zorunda kaldı. Ve son defa Ebrar'ı dolu bakışlarla süzüp uyuyakaldı. Bedenimdeki şiddetli ağrıyla açtım gözlerimi. Kasıklarımda hissettiğim acıyla yüzümü buruşturup bacaklarımı kendime doğru çektiğimde hissettiğim acıyla inleyip yüzümü buruşturdum. Başım çatlayacak kadar ağrıyordu. Bazı şeyleri algılamakta güçlük çekiyordum. Nerede olduğumu ve bana neler olduğunu anlamaya çalışırken bir ürpertiyle üşüdüğümü hissettim. Battaniyeyi biraz daha üzerime çekmek isterken boynumda hissettiğim nefes ile başımı korkuyla çevirdiğimde onu gördüm. Zebran yanımda hiçbir şey olmamış gibi uyuyordu. Korku ve endişeyle doğrulmak istediğimde üzerimdeki bu hafifliğin sebebini anlamış oldum. Çıplaktım. Aklıma gelen düşünceyle kanım donarken bunu yapmış olmaması için Allah'a yalvarıyordum. Bu kadar kötü olamazdı. Bana bunu yapamazdı değil mi? Gözlerimden yaşlar sicim gibi akarken ağrılarıma rağmen yataktan kalktım. Onun yanında bir saniye daha kalamazdım. Ayaktayken dengemi sağlamakta güçlük çeksem de pes edemezdim. Çarşaftaki ve bacaklarımın arasındaki kan, dün gece yaşadığım vahşeti gözlerimin önüne seriyordu. Ona saf bir nefretle bakmıştım. Şu an onu öldürmek için canımı bile verebilirdim. Bunu yaptığını ömrüm boyunca unutmayacaktım. Ne pahasına olursa olsun intikamımı alacaktım. İçim paramparça olsa da güçlü olmaya çalıştım. Bu öyle zordu ki ama yapmalıydım. Hemen yanımda duran ahşap sandalyenin üzerinde benim için hazırladığı anladığım kıyafetleri elime alıp odadaki banyo olduğunu düşündüğüm yere girip kapıyı kilitledim ve kendimi buz gibi suya teslim ettim.
Belki onun tenimde bıraktığı izleri silebilirdim ama ruhumda yarattığı bu günahkar lekeleri nasıl yok edecektim? Bu yükü nasıl taşıyacaktım? Murat'a ne olacaktı? Biz ne olacaktık? Gözlerimden yaşlar sicim gibi akarken duşun altına oturarak bacaklarımı kendime çekip başımı dizlerime yasladım. Bu su ile içimdeki zehir de akıp gitsin. Bu yaşadıklarım bir rüya olsun istedim ama gerçekti. Babamın ölümü kadar, beni bu iğrençlikleri yaşamaya mecbur ettiği kadar gerçekti. Önce hiç istemediğim halde hüküm olmak zorunda kalmış, ardından bir cin ile evlendirilmiş ve onun tecavüzüne uğramıştım. Başımı yukarı kaldırıp sanki babam karşımdaymış gibi acıyla gülümsedim. Bana bunu da yaşattığın için mutlu musun baba? Tüm bunları yaşamama değdi mi? Gerçekten huzurlu uyuyor musun mezarında? Diye fısıltıyla ona sorular sorarken bedenim soğuk suyun etkisiyle uyuşmaya başladı. Göz kapaklarım ağırlaşırken kendimi uyanık tutmaya çalışıyordum ama olmuyordu. Bedenim buz gibi mermer ile buluşurken soğuk su hala üzerime akıyordu ve ben içimden intikam yeminlerini etmeye devam ediyordum. Kalbim artık kapkara bir kötülüğe bürünmüştü ve bir defa kötülüğe bulunan hiçbir kalp masumluğun rengi olan beyaza kavuşamazdı. Derin bir nefes alıp büyük bir kararlılık ile bıçağı tam kalbimin üzerine saplayıp intikam dolu bakışlarımla bedenimden süzülen kanı gözlerimle takip etmeye başladım. Canım nefes almakta zorlanacağım kadar çok acıyordu. Sanki bir ateş topu sol göğsümde yanmaya başlamıştı. Kanım ayaklarımın ucuna damlarken gözlerim bulanıklaşıp ara ara kararmaya başladı. Tüm vücudum hissizleşiyor, karıncalanıyordu. Ölüyordum. Ebrar. Zebram bana doğru gelirken daha fazla dayanamayıp titreyen dizlerimin üzerine kendimi bıraktım. Beni kollarımdan tutup kendine doğru çekti ve bedenimi bedenine bastırdı. Ebrar. İsmimi acı içinde çığlık atarcasına bağırırken son gayretim ile acıdan yaşlar akan gözlerimi kızıl gözlerinde sabitledim. Aldığım her nefes bana zulüm gibi olsa da fısıldayarak konuşmaya başladım. Ben artık senin karın değilim Zebran. Çünkü ölüler kimseye ait olamazlar. Ve sonra karanlık belki de ölüm beni Zebra'nın kollarından alıp sarıp sarmaladı. Artık ruhum ölümün tutsaklığındaydı ama özgürdü. Hiç olmadığı kadar. Hayır. Gördüğüm kabus ile yataktan çığlık atıp sıçrayarak uyandım. Üşüyordum, hem de deli gibi üşüyordum. Annem, yavrum iyi misin? Annem bana sıkıca sarılırken onun yanında olduğuma inanamıyordum. Bunun da bir oyun olduğunu düşünürken kokusu ve dokunuşu öylesine gerçekti ki bir yanımda gerçekliğine inanmak istiyordu. Elleriyle yüzümü çerçeleyip gözlerimin içine kıpkırmızı, yorgunluktan ışığı sönmüş gözleriyle bakmaya başladı. Kızım, bütün gece kabuslar gördüm. Uyandırmak istedim ama uyanmadım. Beni çok korkuttun annem, iyi misin? Gücü kalmayan kollarımla anneme sarılıp onu yanaklarından öpüp kokusunun içine çektim. Tüm bu yaşadıklarım öyle feci, öyle kötüydü ki onun yanında olmak kendimi güvende hissettiriyordu. Keşke ona her şeyi anlatabilseydim ama bunları ben kaldıramıyorken onun ne hale gelebileceğini düşünmek bile istemiyordum. Kokusunu derin bir nefesle içime çekip kendimi yine yatağa bıraktım. Ama iyi olduğumu kanıtlamak ister gibi burukça gülümsedim. Bazen ağır uyuyorum anne biliyorsun. Korku filmi izlemiştim. Etkisinde kalmışım. Benim yüzümden korktun özür dilerim. Annem yanağımdan öpüp esneyerek ayağa kalktı. Kardeşini okula gönderdim kızım ama eğer sen kendini iyi hissetmiyorsan okula gitmeyebilirsin. Hayır anne gideceğim. Hem Murat'ı da çok özledim. Kızım sen iyi misin? Yaşadığımız o olaydan sonra hala Murat ile görüşüyor musun? Bana yeminler etmiştin gitti diye. Bir anda ne değişti? Nasıl bu kadar kör oldu gözlerin? Annemin sözlerinden hiçbir şey anlamamıştım. Murat ile aramızda bu kadar ciddi ne olmuştu? Günelse arkamdan ne işler karıştırmıştı? Bunları nasıl öğreneceğimi düşünürken annemin zihninden geçenleri öğrenebileceğim aklıma geldi. Ve hemen gözlerinin içine bakıp sözleri okumaya başladım. Annemin zihnindeki düşünceleri dinlerken duyduklarımla resmen kanım çekilmişti. Murat beni aldatmıştı ve başka bir kız ile sevgili olmuştu. Onunla büyük bir kavga edip ayrılmıştık. Günlerdir kendimi odama kapatmıştım ve doğru düzgün hiçbir şey içmiyordum. Ve daha birçok şey. Annem uyumak için izin isteyip odamdan çıkarken cenin pozisyonu alıp yatağımı iyice sindim ve tanıdık kokusu ciğerlerime dolarken sakin kalmaya çalıştım. Demek beni geçiştirmelerinin, özellikle de Murat konusunu açmadan üstünü örtmelerinin sebebi bu günah. Bana oynadığınız bu oyunların bedelini teker teker hepinizi ödeteceğim. İçimden yeminler ederken her yerim ağrısa da yatağımdan güçlükle kalktım. Dolabıma ilerleyip kırmızı dekolteli bir gömlek ve siyah kısa dar eteğimi ve siyah topuklu ayaklarımı çıkarıp giyindim. Saçımı açıp düzleştirdikten sonra kırmızı ruj ve eyeliner'ı ağırlıklı makyajımı yapıp ders programıma göre kitaplarımı koyup çantamı hazırladım. Aynadan son defa kendimi süzdüğümde gözlerimdeki intikam parıltılarıyla kendime olan güvenim daha da arttı. Zebran üzerimdekileri gördüğünde delirecekti ve onu etkim altına aldıktan sonra planımı devreye sokacaktım.
Telefonumdan sadece saate bakıp çantama attıktan sonra anneme çıktığımı söyleyip evden kendimi dışarıya attım. Arabama binip tam gaz okula giderken Damla ile aramın bozulmamış olmasına sevindim. Güne sonu çok takmamış olmalıydı. Güç bela çantamdan telefonumu çıkarıp onu aradım ve telefonumu arabama bağladım. Günaydın kuzum, bugün biraz daha iyi misin? Onunla konuşmayı o kadar özlemiştim ki sesini duymak bana ilaç gibi gelmişti. Günaydın kuzum, iyiyim merak etme. Dersten önce bir kahve içelim mi, ne dersin? Tamam, ben şimdi çıktım evden. Sen benden önce gidersin muhtemelen. Kahvelerimizi al ve her zamanki yerde ol. Tamam kuzum, anlaştık. Aramayı sonlandırdıktan sonra gaza daha da yüklendim. 10 dakika sonra fakültenin otoparkında arabamı park edip çantalarımı yanıma alarak arabadan indim. Ve kafeteryadan kahvelerimizi alıp Damla'ya mesaj atarak onu boştan sınıflarından birinde beklemeye başladım. Ona akşam bize çağıracak ve koruma büyüsü yapacak her şeyi anlatacaktım. Eğer birini anlatmazsam içimdeki bu kargaşa beni yiyip bitirecekti. Duyduğum adım sesiyle gelenin Damla olduğunu düşünüp yüzümde sahte bir gülümsemeyle arkamı döndüğümde simsiyah takım elbise içinde ve Ateş Hoca'nın bedenine bürünen Zebra'nın geldiğini gördüm. Onu şu an öldürebilirdim. Yüzüne bakmak bile midemi bulandırıyordu. Ama ben ona bu kadar kolay bir ölüm yaşatmayacaktım. İntikam istiyordum. Bu nedenle bir süre ona ve iğrençliklerine katlanmam gerekiyordu. Gözlerindeki çözemediğim ifade beni baştan aşağı süzdükten sonra yeğeni alevlere teslim ederken adım adım ona yaklaşıp elimdeki kahvelerden birini ona uzattım. Yaptığım bu davranış karşısında patladığını görmek intikam ateşimi körüklerken ona şehvet ve tutku dolu bir bakış attım. Yüzümü yüzüne yaklaştırırken gözleri kırmızı ruj sürdüğüm dudaklarıma kaydığında o alevlerin içinde kıvılcımlar çarpmaya başladı. Keşke dün gece ben uyurken kahveyi yanımızdaki boş masaya koyup parmağını dudağıma bastırıp beni susturdu. Dün gece sana. Bu defa ben de onun sözünü kestim. Dün gece bedenime sahip olurken ruhuma da olmanı beklerdim Zevran. Dün gece artık senin karın oldum, unuttun mu? Elimdeki kahveyi kendi kahvesinin yanına koyup bileğimden tuttu ve beni çekiştirmeye başladı. Sen iyi değilsin Ebrar. Dün gece benden nefret ederken bu sabah hiç de normal davranmıyorsun. Hem de sana yaşattıklarımdan sonra. Tam kapıdan çıkacakken onu son gücümle çekip kapıyı kapatıp kilitledim. Bir bacağımı Zebra'nın belinde dolarken dudaklarımı dudaklarına yaklaştırdım. Babamın ve senin istediğin gibi olmaya karar verdim desem bu yeterli olur mu? Bana hem inanmak hem de inanmamak istiyordu. Yani tam da benim istediğim gibi. Söz konusu bir erkekse bir insan ya da cin olması önemli değildi. Dişiliğiniz ve seksiliğiniz ile onu hemen etkiniz altına alabilirdiniz. Ebrar, sen, bu gece arkadaşım Damla bize gelecek. Onunla kız kıza ve tek başımıza vakit geçirmek istiyorum. Bu gece beni özgür bırakır mısın? Aldığım olumlu yanıt ile dudaklarına kısa bir öpücük kondurup midem daha fazla bulanmadan kendimi ondan uzaklaştırdım. Ve kilitlediğim kapıyı açtıktan sonra arkama dönüp iyi dersler Ateş Hocam dedikten sonra beni koridorda arayan Damla'nın yanına zafer dolu adımlarım ile yürümeye başlıyordum. Madem benden kötü olmamı istiyorlardı, o zaman ben de kötü olurdum. İyilik ve kötülük tam olarak neydi? Biz kimin doğrularına göre iyiydik ya da kötüydük? Her iyiliğin içinde bir tutam kötülük, her kötülüğün içinde de bir tutam iyilik olabilir miydi? Aklımda bu sorularla kendimi üzerimdekileri bile çıkarmadan bitap düşmüş bir halde yatağıma attım. Uzun zamandır okula gitmediğim için dersler beni epey yormuştu. Gözümün önüne Zebra'nın o ateşli ve tutku dolu bakışları geldiğinde gülümsemeden edemedim. Ne kadar da çabuk inanmıştı bana. Bu intikam oyunu sandığımdan da kolay olacak diye düşünürken odamın kapısını çalan canım arkadaşım koşarak içeri girerken çantalarını resmen fırlatarak yanıma uzandı. Annen beni biraz sorguya çekti de bunu bekliyordum zaten, merak etme. Hadi gel üzerimize rahat bir şeyler giyinip aşağı inelim ve yemek yapalım. Yemeği yerken korku filmi de izleyebilir miyiz? Olur tabii, neden olmasın. Ay, uzun zamandır seninle böyle kız kıza takılmamıştık, çok eğlenceli olacak. Damla bana mutlulukla sarılırken ben de ona sarıldım ve yanağından öptüm. O benim bu dünyada en sevdiğim, en değer verdiğim arkadaşım, dostum, kardeşimdi. Umarım bu gece ona anlattıklarımdan sonra benden uzaklaşmazdı. Onun varlığına ve desteğine çok ihtiyacım vardı. Üzerlerimizi giyindikten sonra banyoda işlerimi hallettim ve birlikte mutfağa indik. Ben bol domates soslu ve salçalı özel tarifli makarnamı ve kaşık salata yaparken Damla da en sevdiğim tatlı olan bol çikolatalı brownie kekten yapıyordu. Telefonumdan açtığım şarkıya eşlik ederken Damla kek karışımını kalıba döküp fırına koydu ve yanıma gelip bana arkamdan sarıldı. Uslanma bak, elimde bıçak var. Senin bıçağı sapladığın yerde güller açar anam. Yine bağladın arabeski. Hadi tabakları ve kaşık çatalları masaya koy. Bardakları da unutma sakın. Salatayı yaptıktan sonra Damla'ya yardım ettim ve annem ve kız kardeşimi de çağırıp birlikte uzun zaman sonra keyifli bir yemek yedik. Yardımcılarımız hallederken biz brownie keklerimizi ve atıştırmalıklarımızı alıp odama çıktım.
Büyük ekran televizyonumdan internete bağlanıp Türk korku filmlerinden birini açmaya karar verdik. Ebrar şuna bir tıklasana. Konusunu okuyalım. Güzel bir filme benziyor. Siteyi açıp filmin konusunu okumaya başladık. Genç bir öğretmen olan Ayşin, ataması yapılan köyle ilgili internet araştırmasında geçmişte cinlerle yaşananlara ait korkunç haberleri görür. Arkadaşlarının Ayşin'e düzenlediği veda partisinde bu konuyla ilgili çıkan tartışma inatlaşmaya döner ve fincanla cin çağırma seansı ile içinden çıkılmaz gerilim korku dolu anlar yaşanır. Köye ancak gece ulaşan Ayşin tedirgin ve gizemli anlarla dolu kısa bir yolculuktan sonra Fatma Ana'ya misafir olur. Ayşin Fatma Ana'dan köyün bir düğün hazırlığı içerisinde olduğunu öğrenir. İlk gece uykuya yattıktan sonra her uyandığında yine geceyi yaşayan Ayşin ne olduğunu anlayamadığı ve gerçeklikten ayıramayacak kadar inandırıcı olan korkunç ve gerilimli karabasanlar, hayallerle dolu 3 gece geçirir. Köyden kaçmaya çalışan Ayşin, düğün hazırlığının hayatının azabı için yapıldığını anlayacaktır. Dilek Kesel ve Ulaş Güney Karacagiller'in ikilisinin yönetmenliğini üstlendiği ikinci uzun metrajlı film olan Azap'ın başrollerinde Beyaz Perde'deki ilk oyunculuk deneyimiyle İrem Deniz yer alırken, kendisine Ayşe Selen, Dilşah Demir, Ayşin Yeşim Çapanoğlu ve Sonya Dicle Akbaş gibi isimler eşlik ediyordu. Korku türündeki filmin yapısını ise Don Quixote filmi üstleniyor. Ay bu film çok güzel, izlesek mi? Ben bu filmi daha önce sinemada izlemiştim ama Damla bu kadar istiyorsa onunla yeniden izleyebilirdim. Ona daha önceden izlediğimi söylemedim. Olur izleyelim, konusu güzelmiş diyerek ışıkları kapatıp filmi açtım ve izlemeye başladık. Kardeşim her ne kadar bizimle izlemek istese ona izin vermemiştim. Böyle şeylerden çok korkuyordu ve etkilenmesini istemiyordum. Kızın köyde yaşadıkları ve düğün sahnesi yaşadıklarımı hatırlatmıştı. O kız da benim gibi çaresizlik korkmuştu. Büyük bir tuzağa düşürülmüştü ama sonunda o kurtulmuştu. Peki ya ben kendimi kurtarabilecek miydim? Eski hayatıma dönebilecek miydim? Bu düşüncelerle boğuşurken Damla beni kolumdan sarsıp kendime getirdi. Kuzum kaçtır sana sesleniyorum. Film bitti. İstersen şu yiyecekleri aşağı indirelim. Sonra kahve yapar biraz dertleşiriz. Sen şu son zamanlarda çok iyi değilsin. Özellikle Murat olayından sonra. Başımı tamam anlamında salladım ve çikolatalar hariç tüm her şeyi aşağıya mutfağa bırakıp kendimize büyük fincanlarda Türk kahvesi yapıp geri odama çıktık. Koltuğa karşılıklı oturduğumuzda derin bir nefes aldım ve Damla'ya başımdan geçen her şeyi o daha ne olduğunu anlamadan anlatmaya başladım. Anlattıkça sanki o korkunç anları yeniden yaşıyordum. Gözlerimden yaşlar sicim gibi akarken ellerimin titremesine mani olamıyordum. Son sözlerimi de söyledikten sonra korkuyla Damla'ya baktım. Gözlerinde gördüğüm şaşkınlık, korku ve endişeyle kalbim sıkışmaya başladı. Benimle artık görüşmek istemeyebilirdi. Delirdiğimi düşünebilirdi. Ve daha birçok kötü ihtimal vardı. Birden bana sımsıkı sarılıp ağlamaya başladığında ben de daha fazla dayanamadım ve onunla birlikte ağlamaya başladım. Sanki içimde biriktirdiğim tüm kötü duygular gözyaşımla veda ediyordu bana. Kalbim Damla'nın sarılışıyla derin bir nefes alıp dinleniyordu. Güven duygusu tüm bedenimi çepeçevre sarmalıyordu. Sen neler yaşamışsın güzelim ve ben senin yanında olamadım. Çok özür dilerim. Her şey için çok özür dilerim. Ama sana söz veriyorum bundan sonra asla ama asla yalnız olmayacaksın. Ben de seninle sonu nasıl olursa olsun savaşacağım. Damla'nın sözleriyle içimden aklımdaki o kötü ihtimallerin olmadığı, yanımda olduğu ve beni anladığı için çok teşekkür ediyordum. Birbirimizden ayrıldığımızda artık olanların hayatımdan birinin biliyor olmasının verdiği rahatlıkla kahvelerimizi içmeye başladık. Demek Murat bile isteye seni terk etmedi. O pisliğin oyunu diyorsun. Aynen öyle diyorum. Zebra'nın da parmağı var bu işte. Beni tuzağa düşürüp nikah kıyarken Binas da benim kılımda Murat ile beni ayırdı. İkisinin de canı cehenneme. Böyle işin içine edeyim. Ne biçimmiş bu ya? Baban seni nasıl hiç düşünmeden böyle bir tehlikenin içine atar? Beni en çok da bu yaralıyor. Babamın beni hiç düşünmemiş olması. Ama kendime bir söz verdim Damla. Ne olursa olsun güçlü olacağım. Onlara yenilmeyeceğim. Yenilsem bile kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Damla, güven vermek istercesine elimi sıkıca tuttu. Ben de her zaman yanında olacağım kuzum. Şu ateş hocada zaten bir gariplikler olduğunu anlamıştım ama bu kadarını da beklemiyordum. Onun defterini de ayrı düzeceğim. Ona öyle bir oyun oynuyorum ki Damla, çok yakında o beni avuçlarının arasına aldığını sanırken asıl onun iplerini benim elimde olacak. Bana yaşattıklarını çektirdiği acının bedelini sonuna kadar ödeteceğim. Dikkat et, tam tersi olmasın da Ateş Hoca gibi görünürken işin çok zor. Sendeki bu rahatlık beni öldürecek Damla. Sana biraz önce neler anlattım şu haline bak. Senin şu anda şok geçiriyor halde başımdan geçenleri sindiriyor olman gerekmiyor muydu? Tamam en başta büyük şok yaşayıp sindiremedim kabul. Ama bu hep böyle hikayeler duyuyordum ve özeniyordum da. Yaşamakta nasip oldu. Ben kendimden şüphe ederken asıl deli senmişsin.
Hadi yatalım artık, çok geç oldu. Bircin ile evlenip ona intikam dolu aşk oyunlarıyla kandırmaya çalışan ebem olduğu için deli ben olabilirim, haklısın. Birlikte gülüşerek yatağıma geçtik ve gözlerimi uzun zaman sonra ilk defa güvenle kapayıp kendimi uykunun kollarına bıraktım. Huzursuz bir uykunun kollarında buldum kendimi. Karşımda gördüğüm insansı varlık bile şaşırırken gözlerinde gördüğüm çaresizlik ve umut bana öyle tanıdık geliyordu ki bana yardım et, kurtar buradan, bu bitmeyen arafımdan. Gözlerindeki korku ve şaşkınlık ifadesiyle sen de kimsin, benden ne istiyorsun diye sorarken içimden onun daha da yakından tanımak geliyordu. Oysa kaderimizin bu kadar benzediğini ve hiç ummadığım anda birleşeceğini nereden bilebilirdim ki? Ben Simirna diye başlayarak başından geçen her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatmaya başladı. O anlattıkça ben kahroldum. Uzun zamandır birinin beni kurtarmasını bekliyorum ve o kişi sensin. Bana yardım et Ebrar. Sesindeki çaresizlik iliklerime kadar işlerken hiç düşünmeden ona yardım etmeye karar verdim. Ellerimi gülümseyerek ona doğru uzattım ve gözlerimi kapattım. Ruhun el merhum kilit. Bu sözü 99 defa okuyup gözlerimi açarak elimi göğsüme götürüp oradaki rengarenk bir ışık demetini avuçlarımın içine alıp ona doğru uzattım. Bu ışık demetlerini elimden alıp içine hapsederken ince bir parlak çizgi aramızda oluşmaya başladı. Başarmıştım. Artık ruhlarımız birbirine kilitli ve bağlı. Bedenini bulacağım ve seni kurtaracağım Svirna. Sana söz veriyorum. Bunları söyledikten kısa bir süre sonra aniden sıçrayarak yatağımda kan ter içinde uyandım. Karanlık odamın içine göz gezdirirken yanımda gördüğüm kabustan habersiz uyuyan canım arkadaşıma üzgün gözlerle baktım. Bilmeden bir savaşın içine giriyordum ve onu da kendimle sürüklüyordum. Ve şimdi bir de Selmina çıkmış gelmiş, benden yardım istemiş ve işler daha da çıkılmaz bir hal almıştı. Zebran için yaptığım plan işe yararsa kaderim Selmina gibi olacaktı. Ben de onun kadar güçlü olacak, gerekirse ölümü seçecek ama asla Zebran'a boyun eğmeyecektim. Tıpkı onun Ervah'a boyun eğmediği gibi. Alnımdan akan teri elimin tersiyle silip yeniden yatağıma yattım ve bu defa huzurlu bir uyku uyumaya dileyip gözlerimi kapattım. Sabah gözlerime vuran güneş ışıklarıyla değil, damlanın beni 9.9 şiddetinde sarsmasıyla uyandım. Hadi uyan artık, okula geç kalacağız Ebrar. Tamam, kalkıyorum ama 5 dakika daha ne olur. Damla beni kolumdan zorla tutup yataktan kaldırdı. Tek gözüm açık banyoya işlerimi halledip dolabımın karşısına geçtim. Fosfor pembesi eşofmanımı, takımımı, sadece beyaz krobumu giyinip saçıma at kuyruğu yapıp topladım. Çantamı hazırladıktan sonra beyaz spor ayakkabılarımı giydiğimde artık hazırdım. Damla çoktan hazırlanmış bir halde beni bekliyordu. Birlikte annemin kahvaltı ısrarlarına rağmen evden aceleyle çıkıp arabama bindik ve başlamasına yarım saat kalan derse yetişmek için arabayı son gaz sürmeye başladım. Fakültenin otoparkına arabaya park edip çantalarımızı yanımıza aldık. Dersliklerimizin olduğu binaya doğru hızla yürürken onunla yeniden karşılaşacak olabilme ihtimali bile karnıma ağrılar sokuyordu. Aklım ise hala dün gece rüyamda gördüğüm Sirmina'daydı. Hem onu kurtarmalı hem de bunu zebranların bilmeyeceği şekilde halletmeliydim. Ama nasıl olduğunu ben de bilmiyordum. Binadan içeriye girip giriş kattaki dersliğimize girmeden kapının önündeki küçük dolaplara çantalarımızı koyup dolabı kilitleyerek bileklik şeklindeki anahtarlıkları bileğimize taktık. Sınıfa geldiğimizde hoca daha gelmemişti. Sınıf arkadaşlarımla hem sohbet edip hem ısınma hareketlerini yapmaya başladım. Bacaklarımı iki yana açıp yere oturduğum esnada ismimin söylenmesiyle bakışlarımı o yöne çevirdim ve onu gördüm. Giydiği lacivert gömlek bedenindeki tüm kasları gözler önüne seriyorken sınıftaki arkadaşlarım çoktan bu görüntüyle eriyip bitmişlerdi. Fakat ben onun içindeki habis ruhu bildiğim için aksine iğreniyordum. Ebrar, derse girmeden gelir misin? Arkadaşlarım merakla bana bakarken onlara bir şey çaktırmamak için bana endişeyle bakan Damla'ya fısıltıyla korkma kuzum, ben hemen geliyorum diyerek ayağa kalktım ve Zebra ile yan yana yürüyüp koridordaki boş bir sınıfa girip kapıyı kapattım. Beni ikide bir yana çağırman artık dikkat çekmeye başladı. Zebran bir adımda yanıma gelip beni kollarının arasına alıp başını boynuma gömüp öptü. Sürekli seni düşünüyorum Ebrar. Şimdi seni istiyorum burada. Söyledikleriyle midem bulansa da oyunumu devam ettirmem gerekiyordu. Ne pahasına olursa olsun. Dudaklarımı dudaklarına yaklaştırırken kendimi ona biraz daha yasladım. Bedeni alev alev yanıyordu. Ben de seni çok istiyorum ama burada olmaz. Dersim var. Eğer girmezsem herkes şüphelenir. Bu akşam köye geleceğim biliyorsun. Gece 12'de seni köyün girişinde bekliyor olacağım. Dudaklarına ateşli bir öpücük kondurup hızla kapıyı açtım ve boş sınıftan çıktım. Elimin tersiyle midem bulanırken dudaklarımı sildim. Hızla sınıfa girip Damla'nın yanına gidip oturdum. Ne oldu? Ne söyledi o adi şerefsiz? Akşam köye gitmem lazımmış, onu söyledi. Hani o cinlerin olduğu köye mi? Ama bu çok tehlikeli. Ben onların en güçlü kabilelerinden birinin hükmüyüm. Kimse bana zarar veremez. Büyük ihtimalle babam gibi bana da insanlar gelecek. Ne için?
bana büyü yaptırmak için. Damla'nın gözleri şaşkınlıkla açılırken hocamız geldi ve derse başladık. İkimiz de anlaşmışız gibi bir daha bu konuyu konuşmadık. Okul çıkışı Damla bana sarılıp dikkatli olmamı ve onu haberdar etmemi söyledikten sonra evine gitmek üzere yanımdan ayrıldı. Ben de arabama binip otoparktan hızla çıkıp evime doğru sürmeye başladım. Radyoda çalan şarkıya eşlik ederken aklımda Zebran ve Simirna vardı. İkisiyle de gerçekten ne yapacağımı bilmiyordum. Bu düşünceler içinde savrulurken ani bir karar ile arabamı sahile doğru sürmeye başladım ve uygun bir yerde park edip denize doğru yürüdüm. Kayalıkların en ucuna oturdum. Vapurlar, martılar gelip geçen insanları izlemek ve deniz kokusu biraz olsun bana iyi gelmişti. Sahilde kısa bir yürüyüş yapmak için ayağa kalktığımda karşımda gördüğüm kişiyle gözlerimi devirip yürümeye başladım. Kızım, içimden geldi sana bir fal bakayım. İçimden geldi deyip sonra paralanana kadar peşimizi bırakmıyorsunuz, istemiyorum. Kadını aniden bileğimden sıkıca tutup maviden katran karası gözlerine dönen gözleriyle gözlerimin içine baktı. Sen doğruları çok yanlış yerde arıyorsun kızım. Bildiğin her şey koskoca bir yalan. Size ihanet ettiler. En yakının seni de Zebran'ı da büyük bir anlaşma için harcadı. Zebran'a güven. Gerçekleri ve doğruları ancak öyle bulabilirsiniz. Kadın bunları söyleyip yanımdan hızla uzaklaşırken yerimde öylece kala kaldım. Zebran'ı ve beni nereden biliyordu? Bize ihanet eden kimdi? Ve bizi sözde harcadıkları anlaşma neydi? Aklımda bu cevapsız sorularla vakit kaybetmeden arabama doğru koşup hızla bindim ve evime doğru sürmeye başladım. Gece olduğunda Zebran'a bu olanları anlatacak ve cevabını öğrenecektim.